Kudüs Menkıbeleri. Sultan Selahaddin ve Kudüs'ün minberi. Uzun bir dönem Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Fatımi idarelerinde kalan Kudüs, 1099'da Haçlı ordularının saldırısına uğramıştır. Hristiyanlar Kudüs'te binlerce Müslümanı katletmiştir. Selahaddin Eyyubi'nin 1187'de Kudüs'ü fethine kadar devam eden Haçlı hakimiyeti sırasında Filistin'de büyük karışıklıklar yaşanmıştır. Sultan Kılıç Arslan zamanında Haçlıların eline geçen Kudüs'ü Sultan Selahaddin komutasındaki İslam orduları 20 Eylül 1187'de kuşattı ve ardından Kudüs'ü tekrar geri aldı. Selahaddin Eyyubi 1187 tarihinde Kudüs'ü uzun süren mücadelelerden sonra Haçlılardan aldığında şehirde bulunan Haçlılara, bilhassa kadınlara, çocuklara ve Hristiyan din adamlarına her türlü kolaylığı göstermiştir. Birçoklarını fidye almadan gidecekleri yere göndermiştir. Bu konuda batılı tarihçiler dahi Selahaddin Eyyubi'ye övgülerde bulunmuşlardır. Eyyubi Sultanı Nureddin Zengi, iyi bir komutan ve adil bir hükümdardı. Öncelikli amacı Suriye ve Filistin'den Haçlıların çıkarılması olduğundan Orta Doğu'nun tarihi üzerinde önemli rol oynamıştı. Nureddin Zengi, Kudüs'ün fethinden sonra gerekeceğini düşünerek belki bundan daha da önemlisi ardından geleceklere mesaj olması için Mescid-i Aksa'ya konmak üzere bir minber yaptırmıştı. Nureddin Zengi 1168 yılında minberin yapımını emretmiş ancak minberin tamamlandığını göremeden 1174 yılında vefat etmişti. Minber 12.000 parçadan ahşap mimarinin kündekari tekniğiyle bir araya getirildi. Üzerinde Kur'an ayetlerinin ve tarihi kitabelerin yer aldığı minber bir sanat şaheseri olarak yapılmıştı. 20 yıl Halep'te bekleyen minber, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethinin ardından 1187 yılında Halep'ten getirilerek Mescid-i Aksa'ya, orta mihrabın sağ tarafına yerleştirildi. Bu minber, Selahaddin Eyyubi minberi adıyla da bilinir. Kudüs'ü almak ve bölgedeki Haçlı egemenliğine son vermek, önce Nureddin Zengi'nin ve ardından Selahaddin'in büyük tutkusuydu. Hatta bir müneccim Selahaddin'e "Kudüs'e girersen bir gözünü kaybedeceksin" dediğinde Selahaddin'in "Kudüs'ü almak için 2 gözümü de vermeye hazırım" diye cevap verdiği söylenmektedir. Bu fetih üzerine bütün Avrupa ayağa kalktı. Fakat Selahaddin Eyyubi mücadelesinden bir an gerilemedi. Selahaddin Eyyubi dini ve vatanı için cepheden cepheye koşmuş müstesna bir şahsiyet olarak 4 Mart 1193'te Şam'da vefat etmiştir. Filistin'de çocuklar ölmesin.